Merhaba arkadaşlar, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bir önceki videomuzda tavşanımızın kafasını ve kulaklarını ördük. Bu videomuzda da şortunu, ayakkabılarını ve papyonunu öreceğiz ve bitireceğiz. İsterseniz hemen başlayalım. Tavşanımın şortunu yapıyorum şimdi arkadaşlar. 40 tane zincir çekiyorum. Kırk zincir çektim. Şimdi hemen ilk yaptığım zincire batıyorum ve ilmek kaydırma yapıyorum buraya. Şu şekilde ilmeklerimin içinden geçirerek ilmek kaydırma yaptım. Bir zincir çekiyorum. Aynı yere batıyorum ve 40 tane sık iğne yapıyorum. Bu zincirlerimin her birine bir kez batarak 40 sık iğne yapıyorum. Zincirlerimin üstüne 40 sık iğne yaparak sıra sonuna geldim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şurası benim ilmek kaydırma yaptığım yer. Bu da ilk yaptığım sık iğnem. Hemen bu sık iğneye batıyorum ve ilmek kaydırma yapıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Aynı yere batıp sık iğne yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar sıra sonlarına geldiğimiz zaman hep yaptığımız ilmek kaydırmayı atlayıp ilk yaptığımız sık iğneye batarak ilmek kaydırma yaparak birleştiriyoruz. Devam ediyoruz bu şekilde arkadaşlar. Tekrar yine aynı şekilde 40 sık iğneme 40 sık iğne yaparak 7 sıra örüyorum. Bu şekilde toplamda 7 sıra boyunca her bir ilmeğe bir kez batarak 7 sıra boyunca 40 sık iğnemi örüyorum. Yedi sıra her ilmeğe bir ilmek olarak sıra sonuna geldim arkadaşlar. Şu şekilde son sık iğnemi örüyorum. Burada birleştirmeyi tekrar göstermek istedim. Şurası benim ilmek kaydırma yaptığım yer. Burayı atlayıp hemen ilk yaptığım sık iğneye batarak ilmek kaydırma yapıyorum. Şimdi arkadaşlar bacaklar için ortadan birleştirme yapacağız. Bunun için ben tam ortadan katladım. Toplamda 40 tane sık iğnemiz var. 20 sık iğne burada, 20 sık iğne burada kalacak şekilde şöyle yeri belirledim. Şu şekilde tam ortalayarak 20 sık iğne bir tarafa, 20 sık iğne bir tarafa ayırdım. İşaretlediğim yere batıyorum. Hemen buraya ilmek kaydırma yapıyorum. Şu şekilde arkadaşlar birleştirme yaptım. Bacakları ayırmak için şöyle ilmek kaydırma yaptım. Daha sonra bir zincir çekiyorum ve hemen şuradan devam ediyoruz. Bir sonraki sık iğneden batarak devam ediyorum. 20 sık iğne bir tarafa, 20 sık iğne bir tarafa ayırdık. Şimdi buradaki 20 sık iğnemi örüyorum. ...19 sık iğne ördüm arkadaşlar. 20.'yi de hemen
bu ilmek kaydırma yaptığımız yere batıyoruz. Şu şekilde batıyorum. 20. sık iğnemi de yaptım. İkinci sıraya geçiyoruz şimdi arkadaşlar. Hemen ilmek belirleyicimi tekrar takıp sıramı belirliyorum. Bu sırada da 2 kez arttırma yapacağız arkadaşlar. İlk sık iğnemi battım. Hemen aynı yere tekrar bir kez daha batıyorum. 10 sık iğne örüyorum şimdi. ...19 sık iğne ördüm arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 20. sık iğnemizi de hemen şuraya batıyorum. Bir sonrakine burada ilmek kaydırma yaptığımız için şu şekilde göstereyim. Sanki hani sık iğnenin içine batılmış gibi duruyor. Buraya aynı yere batıyorum ve bir sonraki ilk sık iğneme batıyorum. 20 sık iğne, toplamda 20 sık iğne ördüm. Bir sonraki sıraya geçip ilk sık iğneme batıyorum. Sıramı belirlemek için ilmek belirleyicimi takıyorum. Şimdi tekrar yine aynı şekilde 4 sıra boyunca her bir ilmeğe bir kez batarak 20 sık iğnemizi örüyoruz. Her bir ilmeğe bir kez batarak 4 sıra boyunca 20 sık iğne örüyoruz. Dört sıra her ilmeğe bir ilmek olarak 20 sık iğnemi tamamladım arkadaşlar. Şöyle hemen bir sonrakine batıp ilmek kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekip ipimi koparıyorum. Bu ipi de şöyle hemen içeriden bir ilmek alıyorum. Aldığım ilmeğin içinden geçirip tekrar ipimi alıp buraya düğüm atıyorum. Burada kaybediyorum. Burada birkaç kez daha dolaştırabilirsiniz arkadaşlar. İpin görünmemesi için. Şimdi diğer bacağa geçiyoruz. İpimi tekrar alıyorum. İpimi tekrar aldım arkadaşlar. Hemen diğer tarafa bıraktığımız sık iğnenin ilkinden batırdım. Tığımı buradan içeriye alıyorum. Bir zincir çekip devam ediyorum. Hemen dibine tekrar batarak sık iğne yapıyorum. Buraya da bu şekilde 20 sık iğne örüyoruz. ...20 sık iğne ördüm arkadaşlar. Hemen ilk ördüğüm sık iğneye batıyorum. İlmek kaydırma yapmadan direkt sık iğne yapıyorum. Devam ediyorum. Yine aynı şekilde 20 sık iğne örüyorum. Sıramızı kaybetmemek için tabi belirleyebilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar toplamda 5 sıra, yani ilk ipimizi bağladığımız sırayla birlikte 5 sıra her bir ilmeğe bir kez yapıyoruz. İlk sıramızı ördük zaten beraber. 4 sıra daha her bir ilmeğe bir kez batarak 20 sık iğnemizi tekrarlıyoruz. Şortun diğer bacağını da yaptım ben arkadaşlar.
ve tavşana giydirdim. Şimdi askılarını yapacağız. Bunun için buraya yeterli olacak kadar zincir çekiyorum. Şu şekilde buraya yetecek kadar zincir çekiyorum. ...35 tane zincir çektim arkadaşlar. Benim tavşanımın askıları 35 zincirden oluşuyor. Hani sizinki de nasıl denk geliyorsa buraya zincirler. O kadar zincir çekin. 35 zincir çektim. Şimdi hemen kol hizasından şöyle aşağı doğru geliyorum. Şuraya batırıp birleştiriyorum buraya zincirimi. İlmek kaydırma yaparak buraya zincirimi birleştiriyorum. İlmek kaydırma yaparak zincirimi buraya birleştirdim arkadaşlar. Şimdi hiç zincir çekmeden devam ediyorum. Bir sonraki zincire batıyorum. İpimi alıp buraya sık iğne yapıyorum. Tekrar bir sonrakine batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Bu şekilde buradaki zincirimi bitirene kadar 35 tane sık iğne yapıyorum. Zincirimin tamamını sık iğne yaparak sona kadar geldim arkadaşlar. Şimdi hemen arkaya geçiriyoruz. Ben düz gelecek şekilde burada da aynen kolun hizasında şorta batırıyorum. İlmek kaydırma ile birleştiriyoruz. Hemen bir sonrakine batıp tekrar ilmek kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekiyorum ve ipimi koparıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Söylediğim gibi burayı daha az ve daha çok da yapabilirsiniz isterseniz, nasıl denk geliyorsa. Şimdi ipimi koparıyorum. İpimi koparıp buradan diğer ucu aldım arkadaşlar. Şuradaki iple birbirine bağlıyorum. Zincir çekmeden önce bu ipi biraz daha uzun bırakırsanız kolaylık olur. Birbirine bağladım. İpimi kısaltıp içeride kaybediyorum. Tavşanımın şortunun askısını tamamladım arkadaşlar, şu şekilde. Diğerini de aynı şekilde zincir çekip üzerine sık iğne yaparak tamamlıyoruz. Daha sonra ayakkabıya geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi ayakkabıyı nasıl yaptığımı göstereceğim. Ayakkabıyı yapacağım renkte ipi alıyorum arkadaşlar. Sihirli halka yapıyorum. Halkamın içine 6 tane sık iğne yapıyorum.
6 sık iğnemi yaptım. Halkamı sıkıştırıyorum. İkinci sıraya geçiyoruz. İkinci sırada da her bir ilmeğe çift batarak ilmek sayımızı 12'ye çıkarıyoruz. Her bir ilmeğe çift batarak 12 sık iğne örüyorum. On iki sık iğne ördüm arkadaşlar. Üçüncü sıradayız. Üçüncü sıramızda da bir tek sık iğne bir arttırma yapacağız. Bir sık iğne örüyorum hemen. Sıramı belirliyorum. Bir sık iğne ördüm. Bir arttırma yapıyorum. Tekrar bir sık iğne örüyorum. Bir arttırma yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar bir sık iğne bir arttırma olarak 3. sıramı tamamlıyorum. Üçüncü sıramı tamamladım arkadaşlar. Sıra sonunda da toplam 18 tane sık iğnem oldu. Dördüncü sıraya geçiyoruz. Dördüncü sırada da 2 sık iğne bir arttırma yapıyoruz. Hemen ilmek belirleyicimi takıyorum tekrar. 2 sık iğne örüyorum. Ve bir arttırma yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde 2 sık iğne bir arttırma yapıyoruz. Sıra sonunda da toplamda 24 tane sık iğnemiz olması gerekiyor. Dördüncü sıramı da tamamladım arkadaşlar. Sıra sonunda 24 sık iğneye ulaştım. 5. sıradayız. 5, 6 ve 7. sıralarda 3 sıra boyunca her bir ilmeğe bir ilmek örüyoruz. Arttırma yapmadan her bir ilmeğe bir kez batarak 3 sıra örüyoruz. 3 sıra her ilmeğe bir ilmek ördüm arkadaşlar. 8. sıradayım. 8. sırada da başta 8 sık iğne örüyorum. Sekiz tane sık iğne örüyorum. Sekiz sık iğnemi ördüm. Şimdi 4 kez azaltma yapacağız. Hemen bir sonraki sık iğnelerimin tek kanadını alıp azaltmamı yaptım. Tekrar aynı şekilde azaltma yapıyoruz. Üçüncü kez azaltma yapıyorum. Evet, dördüncü kez azaltmamı yapıyorum. Şimdi kalan 8 sık iğnemi örüyorum. Sekiz sık iğnemi örüp sıra sonuna geldim. 9. sıraya geldik arkadaşlar. 9. sırada yine aynı şekilde 8 sık iğne örüyoruz.
8 sık iğne ördüm arkadaşlar. Bu sefer 2 kez azaltma yapacağız. 2 kez azaltma yapıyorum. Birinci azaltmamı yaptım. İkinci azaltmamı yapıyorum. Ve burada kalan 8 sık iğnemi örüyorum. Sık iğne ördüm. Sıra sonuna geldim arkadaşlar. Bir sonraki sık iğneye batıp ilmek kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekip ipimi koparıyorum. Bu şekilde arkadaşlar tavşanımızın ayakkabısını da yaptık. Aynı ölçülerde bir tane daha yapıyoruz. Bu ipi de hemen şöyle içeride kaybediyorum. Ayakkabıyı da bitirdik arkadaşlar. Şimdi tavşanımızın papyonuna geçiyoruz. Tavşanımın papyonu ile devam ediyorum arkadaşlar. Kırmızı renk iple yapacağım ben. Hemen sihirli halka yapıyorum. Bu şekilde sihirli halkamı yaptım. Halkamı bağladım. Buraya bir sık iğne yapıyorum. Ve 5 tane ikili trabzan yapıyorum. İkili trabzanda da ipimi, tığımı alıyorum. Ve 3 tane ilmek oldu şu an. İkisini de birlikte alarak örüyorum. Tekrar 2 ilmek bir örerek ikili trabzan örüyorum. Toplamda 5 kez ikili trabzan örüyoruz. Beş ikili trabzan ördüm arkadaşlar. Bir sık iğne yapıyorum. Ve bir ilmek kaydırma yapıyorum. Tekrar bir sık iğne yapıyorum. 5 kez ikili trabzan yapıyorum şimdi. Beş ikili trabzan yaptım. Bir sık iğne yapıyorum. Ve bir ilmek kaydırma yapıyorum. Şimdi sihirli halkamı sıkıştırıyorum. Şöyle halkamı sıkıştırdım. İpimi koparıyorum. Biraz pay bırakarak. İlmeğimi şu şekilde çıkarıyorum. Ve şu orta kısımdan görüyorsunuz arkadaşlar. Ortası şuraya hemen. Bu orta kısımdan ipimi doluyorum. Sıkı bir şekilde ipimi doladım. Şöyle kenarlardan düzelterek arkadayım. İlk başladığımızda kalan iple bunu birbirine bağlıyorum. İplerimi birbirine bağladım. Düzeltiyorum şimdi arkadaşlar fiyonku. Ve bu küçük parçayı kesiyorum. Bu ipimin ucuna iğnemi takıp şimdi tavşanıma sabitleyeceğim. İpimi iğneme taktım arkadaşlar. Şimdi buraya dikerek sabitleyeceğiz.
Şöyle arkadaşlar tam boynuna yapıştırmıyorum ben. Şöyle göz kısmına şu şekilde sabitleyeceğim. Tavşanımın papyonunu da diktim arkadaşlar. Diğer parçalarını da yaptım. Ayakkabılarını giydirdim. Pantolon askısını ördüm. Ve buraya düğme diktim arkadaşlar. Ve tavşanımı bitirdim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videomu paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.